Efendim hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün uzun zamandır görmeyi isteyip de bir türlü böyle o taraflara gitmiş olmama rağmen göremediğim, hemen size buradan bir ipucu veriyorum, bir ayak izini görmeye gideceğiz arkadaşlar. Ama detaylar birazdan videonun içerisinde olacak. Şimdi ilk önce bizim ufak bir bahçemiz var. O bahçeye gitmem lazım. 2 haftada bir gidiyorum. Orada zeytin ağaçlarım var. Onları suluyorum. Malum yaz dönemi çok kurak geçiyor. Bu yüzden 2 haftada bir onları sulamam lazım. Şimdi önce bahçeye gideceğiz. Ondan sonra dağ yollarından Salihli tarafına doğru gideceğiz. Oradan da istediğimiz lokasyona ulaşacağız. Ama önce bir bahçeye gidelim. Şu işimizi halledelim. Ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecek. Hazır videonun başındayken hemen aşağı taraftan bir beğeninizi alırım. Videoya eğer hoşunuza giderse yorumunuzu alırım. Bir de paylaşırsanız tadından yenmez. Zaten abone olduğunuzu varsayıyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, bahçemize geldik. Bakın. Burası böyle ormanın içinde şahane konumda bir yer. Sevgili Ulaş Ulutürk'le komşuyuz. Onun da bahçesi şurası. Hop. Çekirgeciğim. Bir git bakalım. Hoppa. Şimdi bahçemiz bakımsız. Yani hani kirli otları falan, yabani otları temizlemedim henüz. Onları halledeceğiz kışın. Şişelerimiz bahçede duruyor. Bunlar sulama şişesi. Tekrardan dolacaklar. Şimdi bir açalım kapımızı. Valla. Girelim bahçemize. Hadi bakalım, bismillah. Home sweet home. Evet, böyle de bir tane konteynerimiz var arkadaşlar. Daha yapılacak çok şey var da birazcık zaman işte. Oba. Tamam, sularımız da yeter bu haftalık. Şimdi ben bir zeytin ağaçlarımı ve meyve ağaçlarımı sulayayım. Ondan sonra size birazcık bahçeyi tanıtırım. Ondan sonra zaten yola çıkar devam ederiz. Evet, sulama işlemi bitti. Ağaçları suladım. Bakın bahçe böyle yaklaşık 1,5 dönüm. Şu ön tarafından bir dere geçiyor fakat yazın kuruyor. Baraja çekildiği için sular. Ama yani yaz başına kadar, işte Haziran başına kadar bayağı, hatta ne Temmuz başına kadar bayağı akıyor. Bir de burası böyle komple gölgelik alan. Dur şu ND filtreyi çıkarayım. Daha net görün. Burası böyle komple gölgelik alan arkadaşlar. Bakın. Dere buradan böyle akıyor. Şu bizim tel çitin oradan böyle devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi mis gibi ağaçlarımız var. Burası hep gölgelik. Mesela kur buraya hamağı. Buraya masanı at. Burası böyle bir havuz olacak inşallah arkadaşlar. Zamanı geldiğinde. Burada yüzeceğiz. Bu içerideki konteynerimiz yani eklemeler yapılacak, işte sundurma yapılacak vesaire vesaire. Burası ormanın içerisinde bir alan arkadaşlar. Bahçemizde işimiz bitti. Sulamamızı da tamamladık. Artık yola çıkabiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar, gidelim. Hep birlikte gezelim, öğrenelim, keyiflenelim.
Şimdi geldiğimiz yoldan değil, diğer dağ yolundan gideceğiz. Bakın burası da sevgili kardeşim Ulaş Ulutürk'ün yeri. Ya aramızda 100 metreden az bir mesafe var. Konum gizli arkadaşlar. Konum vermiyoruz. Burası aynı zamanda şöyle bir ek bilgi vereyim. İzmir Efeler Yolu projesinin de çok yakınında yer alıyor. Yani yürüyüş yolunun da inanılmaz yakında, dibinde yer alıyor. Vallahi etraf ne kadar güzel, yemyeşil olmuş. Şimdi Kasım'da falan bayağı güzel olur burası, böyle yapraklar dökülmeye başladığı zaman gerçekten muhteşem oluyor. Böyle ağaçların rengi kızarıyor, yapraklar soluyor, bayağı güzel oluyor. Bakar mısınız şu manzaranın güzelliğine? Bu dağ yolu çıkmaz yol arkadaşlar, ileride bitiyor. Ama aşağıdan çok güzel bir dere akıyor. Şu geçtiğim dağ yolunun güzelliğine bakar mısınız? Burası eski Turgutlu yolu. Bu yolun sonunda Turgutlu'ya varacağım. Çok güzel bir yolda sürüş yapıyorum. Gerçekten insan böyle manzarayı izlerken dalıp gidiyor. Halbuki en son yapılacak şey olması gerekiyor, dikkat dağılmaması için, fakat elde değil. Mükemmel bir manzarada sürüş yapıyorum. Salihli'ye geldim. Şimdi birazdan yol ayrımından Adala tarafına doğru devam edeceğim. Vallahi çok güzel yerlere gidiyoruz ya. Şimdi bu ilk insan ayak izini ben de daha yeni göreceğim. Daha hakkında size tam bilgi vermedim ama arkadaşlar burası yaklaşık 26 bin yıllık bir ayak izi. Şimdi motosiklet üzerinde böyle yarım yamalak bilgi vermek istemiyorum. O yüzden motordan indiğim zaman adam akıllı bilgi vereceğim. Fakat 26 bin yıllık bir ayak izine gidiyoruz. Yani dile kolay. Ve burası Salihli Jeopark alanı içerisinde yer alıyor. Bu ayak izinin üzeri tüf ve tamamen külden oluşuyor. O yüzden zaten günümüze kadar tamamen böyle sağ salim gelmiş. Çünkü burası Salihli Jeopark içerisinde yer alıyor ve UNESCO Dünya Mirası Koruma Alanı sınırları içerisinde. İşte buradaki zamanında yanardağ patlayıp o lavları aşağı akıttığı için bu ayak izini onun sayesinde görebileceğiz. Günümüze bu sayede gelmiş olacak sağ salim. Vallahi gidelim bir görelim, ben de merak ediyorum. Burası, bu gördüğünüz yer Adala Kanyonu yolu arkadaşlar. Burada böyle gözün görebildiği kadar üzüm bağları var. Burada hem şaraplık hem de yemelik üzüm üretiliyor. Yani işte meşhur Manisa üzümü derler ya, işte buralarda yetişiyor. Bu gördüğünüz yerlerde yetişiyor. Şimdi birazdan Adala Kanyonu'nun oradan geçeceğiz. Ama oraya hemen girmeyeceğim. Oraya dönüşte gireceğim. Biz şimdi ilk insan ayak izinin oraya gideceğiz. Oradan dönüşünde arkadaşlar Adala Kanyonu'nun üst tarafında bulunan Suuçan Şelalesi tarafına gideceğiz. Orayı size bir göstereceğim. Onun hemen yan tarafında yer alan Kız Köprüsü, tarihi Kız Köprüsü ve hemen yanında Ölü Bedenler Gölü. Ben hep karıştırıyorum onu. Ölü canlar mı, ölü bedenler mi? Öyle bir şey olması lazım. Gidince ona da bakacağız artık. Onları gösterdikten sonra artık dönüşte Adala'nın içerisine girip size esas kanyonun suyun aktığı yeri ve katmanlardan oluşan, zamanında lavların aktığı ve böyle katmanları oluşturduğu kayaları göstereceğim. Söyleyemedim. Tamamen volkanik yapılar burası arkadaşlar. Burası zamanında bayağı kaynıyormuş. Şimdi az bir mesafem kaldı. Dediğim gibi ilk insan ayak izine ben de daha ilk defa gidiyorum. Fakat burasının herhangi bir korunma alanı altında olmadığını biliyorum. Bu yüzden çoğu ayak izi burada kaybolmuş. Son birkaç tane ayak izini de oranın muhtarı binbir çabayla, binbir emekle kendisi koruma altına almış diye okudum birkaç yazıda. Bakalım, gideceğiz, göreceğiz. Kendi gözlerimizle, ona göre oradayken yorumumuzu yapacağız.
Vallahi yoldan bayağı ilerledim. Yani bir 10 kilometre daha ilerledim. Bulamadım. Sindel köyüne de uğradım. Orada da bulamadım. Koskoca köyde bir tane sorabileceğim kimseyi de bulamadım. Çok ilginç. Ben daha önce buraya geldiğimde yıllar önce yol üzerinde bir tane tabelası vardı. Şimdi o tabela da yok. Yani anlam veremedim. Şimdi bir kişiyi arıyorum soracak böyle. Yine birazcık işte dediğim gibi ilerledim. Hani belki acaba dedim daha mı ileride? Ben mi yanlış hatırlıyorum ama bayağı ilerledim. Burası da bu arada Kütahya yolu. Kütahya'ya doğru gidiyoruz yani maşallah. Saat 5 oldu. Neyse birazcık daha ilerleyeceğim. Bakacağım, eğer bulamazsam yapacak bir şey yok. Geri döneceğim. En azından Adalı Kanyonu'nu çekeriz. Adala, Hermos Kanyonu. Evet, köylüden al haberi. Çok gelmişim dediğim gibi. O ilk Sindel köyüne döndüğüm yerdeki Yanıktepe'nin oradaymış arkadaşlar. Şimdi birazcık yürüme mesafesi var, onu zaten biliyordum ama bir göreceğiz bakalım nedir. Orada bir de drone kaldırırım. Şimdi bir hızlıca dönelim geriye. Çok da artık kaybedecek zamanım kalmadı, saat 5. Hava kararmadan böyle gündüz gözüyle videomu tamamlayayım. Ki daha İzmir'e geri döneceğim, yolum uzun. İşte buralarda bir yerde arkadaşlar, görüyor musunuz? Bunlar hep yanık. Hep lav kalıntısı bunlar. Şimdi nerede bulacağız acaba ayak izimizi? Eskiden bir yerlerde tabela vardı ama artık o tabela da yok. Yani o tabela olmadan ben nasıl bulacağım acaba? Çok merak ediyorum. Çok büyük bir alan. Çok büyük bir alan. Koskoca tepe. Şuradan şöyle bir gireceğim ben. Bir bakacağım. Yani gelmişken gözümle görmek istiyorum ya. Şu aşağılarda bir yerde mi yoksa? Resmen lav kalıntılarının üzerinde gidiyorum. Yani burada tekerlek izleri var. Şu aşağı doğru gidiyor. Muhtemelen buralarda diye düşünüyorum. Allah'ım ne kadar ilginç yerler. Şuraya bakın. Şimdi burada birazcık şöyle dikkatli gitmem lazım. Burası böyle nemli çamur gibi arkadaşlar. Çok ilginç. Şimdi lastik izleri aşağıda gidiyor, yukarıya da. Önce şuraya bir bakacağım. Oo, çok kayıyor. Oo, çok ilginç ya. Şimdi burada bir durayım bakayım ben bir. Oh, resmen motor çöküyor. Şuna bak. Şöyle bir etrafa bakmak istiyorum. Bu arada resmen lav ya. Yani sanki burada değil gibi geliyor ama. Allah Allah.
Şurada bir drone kaldırayım ben bir etrafa bakalım. Arkadaşlar ne yazık ki ayak izini bulamadım. Fakat internette birazcık araştırma yaptım. Buranın muhtarı herhangi bir koruma olmadığı için ve ayak izleri zamanla çok azalıp kaybolduğu için kendisi koruma altına almış. Bütün tabelaları kaldırmış vesaire. O yüzden yok yani, gidebileceğim bir yer yok, bulabileceğim bir yer yok. Ne yazık ki size gösteremiyorum. Fakat ben şimdi bu ayak izinin ne olduğunu ve fotoğrafını ekrana koyuyorum. Aynı zamanda siz şimdi drone görüntülerini izlerken ben size bu ayak izinin ne olduğunu direkt olarak anlatıyorum. Manisa'nın Salihli ilçesi Kırsal Sindel mahallesi yakınlarında yer alan ve 26 bin yıllık olduğu düşünülen insan ve hayvan ayak izleri koruma altına alınmadığı için artık ciddi tehlike altında. Erkek, kadın, çocuk ve köpeğe ait ayak izlerinin yanardağdan kaynaklanan bazalt cürüfüyle örtülü olduğu belirlendi. İyi korunmuş bir kül konisi eteğinde bazalt cürufları altında uzayıp giden ayak izlerinin sayısının 100'den fazla olduğu tahmin ediliyor. Sindel'deki ayak izlerinin bir erkek, bir kadın ve bir çocuk ile tavşan ya da köpek gibi bir hayvana ait olduğu belirlendi. 75 santimetre aralıklardan oluşan ayak izleri bu insanların koşmadan normal yürüdüklerini gösteriyor. İtalya, Fransa ve İspanya'daki diğer benzer ayak izi buluntularının hiçbirinde hayvanlara ve taşınan yüke ait izler yer almadığı, ayrıca bu fosil izlerin birden fazla bireye ait olmaları bakımından da çok önemli olduğu biliniyor. Salihli'deki kirli, ıslak çamur tabakasından oluşan ayak izlerinin sıcak volkan küllerine maruz kalması sonucu tuğla gibi pişerek binlerce yıldır şekillerini muhafaza ettiği belirtilirken, dünyadaki önemli bir doğa müzesi olmaya aday bölge yıllardır korunmayı bekliyor. 1969 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nden Mustafa Çelik, Demirköprü Barajı'nın batı kıyılarında insan ayak izi fosillerini buldu. Salihli'nin 30 kilometre güneybatısında Kırsal Sindel Mahallesi, Divliktepe mevkisinde bulunan bu tarih öncesi insan ve hayvan ayak izlerinin günümüzden 26 bin yıl öncesinden kaldığı ve Kula Yanardağı'nın çıkardığı tüflerde yer aldığı belirlendi. Yanardağ patlamasından sonra oluşan lav kalıntıları. Buraya kadar gelmişken ayak izlerini canlı göremediğim için çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm yani, ama Allah'tan yakın sayılabileceğim bir mesafede çok güzel yerler göreceğiz şimdi. Hadi bakalım günün diğer lokasyonlarına doğru devam edelim. Sırada arkadaşlar çok güzel bir köprü var. Burası bayağı sıkıntı. Sırada çok güzel bir tarihi bir köprü var. Ondan sonra ufak bir gölümüz ve güzel bir şelalemiz var. Ondan sonra da zaten videoyu sonlandıracağım. Hadi bakalım şimdi yola çıkalım. Yaklaşık 10 kilometre, 8-10 kilometre ileriye gideceğiz. Çok uzak bir mesafe değil. Bu arada resmen çölde sürüyorum ya. Tekerler tutmuyor. Yanardağ kalıntılarında sürmedim diye de söylenmem arkadaşlar. Onu da yaptım. Amcam merhaba. Ya şu ilk insan ayak izi varmış burada. Onlar Ya hep öyleymiş. Ben de uzun kilometreden gelmişken göreyim dedim. Şuraya baktım ama bir türlü göremedim. Ben şeyi merak ettim. Zaten okumuştum. Çoğu bozulmuş, artık birkaç tane kalmış diye, ama o birkaç taneler de bozuldu. öyle mi? Yağmurdan, sıcaktan. Çok yazık ya. Şimdi görünmüş, Hı hı. inmiş olsa ben gidip sana göstereceğim. Böyle bir şey kalmadı ya. Vay be. Yakın olduğu yerde karşı. Yok, zamanla çok taahhüt ettiler, vaat ettiler. Ha, öyle gitti. Ta Almanya'da müzenin birinde bu izler görüldü. Hadi ya. Ha, oraya geçmiş kaçak. Onlar saklıyor müzelerini. Vay vay vay. Müze sahip olan onlar. Çok geçmiş olsun amca, ne diyeyim.
oldu. Sağ olasın amcam. Görüşmek üzere. Güle güle hayırlı olsun. Hadi sağ olasın. Halinde olsaydı gider gösteriverdim. Fakat ayaz, poyraz, yağmur dağıldı. Olsun, ne yapalım. Toprağı da. Vay be, olsun. Buraları görmüş olduk. Oldu. Sağ ol amcam, iyi akşamlar. Sağ ol. Şimdi sevgili arkadaşlar, en doğru haberi amcadan aldım, dinlediniz. Diyor ki, yani işin özü, sen zaten onları göremezmişsin. Onlar yok oldu gitti diyor. Son birkaç tane kalmıştı diyor. Onlar da yağmurla, çamurla, karla, kışla gitti diyor. Ama amca orada önemli bir şey söyledi. Dedi ki, ta dedi Almanlar geldi buradan dedi, onları aldı dedi. Şimdi kendi müzelerinde yayınlıyorlar, kendi müzelerinde gösteriyorlar dedi. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Biz bu tarihi koruyamadığımız için ne yazık ki elimizden kaçırdık ve başka kültürlerde, başka coğrafyalarda bizim topraklarımızdan gitti, insanlara sergileniyor. İşte bunun gibi ne yazık ki ülkemizde çok çok acı örnek var. Keşke koruyabilseydik. Keşke koruyabilseydik ki düşünün bakın burası UNESCO Jeopark Dünya Koruma Mirası listesinde arkadaşlar. Daha başka diyeceğim söz yok. Şimdi şuradan az ileriden giriş var. Oraya gireceğiz. O girişi de göstereyim size. Bu yoldan geldiğiniz zaman tersten de gelseniz, düzden de gelseniz fark etmiyor. Her halükarda görüyorsunuz. Bakın. Kız Köprüsü, Suuştu Şelalesi. Ölü bedenler, ölü canlar artık hangisiyse. Gölü de oraya gittiğimiz zaman önünde yazıyor. Onu da oradayken göstereceğim. Şimdi çok güzel böyle ağaçlı bir yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Buraları da komple lav kalıntısı. Zaten etrafta göreceksiniz şimdi. Buralara işte boşu boşuna yanık ülke demiyorlar. Ta Kula'dan itibaren her yer lav. Zamanında öyle patlamış ki yanardağ. Düşünün yani buralara kadar lavları böyle püskürtmüş yüzlerce kilometre arkadaşlar. Ölü canlar gölüymüş bu arada. Görüyor musunuz bu etraf komple lav kalıntısı. Hatta şu yüksekliğe bakın, buralara kadar çıkıyor. Aşağıda bir sonraki bölümde aşağıda göreceğiniz, bir sonraki bölüm derken videonun sonuna doğruki olan kısımdan bahsediyorum. Kanyonda da komple lav sütunları var. Çok ilginç yapılar yani. Bakar mısınız? İnsan valla hayret ediyor ya. Hayret ediyor yani. Şunlara bakın. Buralar zamanında cayır cayır yanmış. Kim bilir nasıldı o zamanlar buralar. Ve arkadaşlar şunu düşünün. 26 bin yıl önce burada insanlar hayvancılık yapıyormuş. Hayvanlarla birlikte geziyorlarmış. Ne diyeyim? Arkadaşlar burası tarihi Kız Köprüsü. Şöyle inelim bir yanına. Aynı zamanda burada bir alabalık tesisi var. Adı da Hermos Alabalık. Normalde burayı yürüyerek gidiyoruz ama çok nadir de olsa böyle birkaç araba geçiyor buradan. Ben motorla ilk defa çıkıyorum bu üstüne. Bir geçelim bakalım. Üstte durabileceğim mi onu bilmiyorum. Tam ortadayım. Bu üzerinde durmuş olduğum köprü tarihi Kız Köprüsü. Bu köprünün tam olarak evveliyatı bilinmiyor. Farklı farklı kaynaklarda farklı şeyler söyleniyor. Fakat Adalı'nın zamanında bir Lidya köyü olduğu söyleniyor. Bu yüzden bu köprünün de Lidyalılar tarafından yapıldığı söyleniyor. Tabii dediğim gibi bunun bir kitabesi yok. Farklı söylentiler var. Köprü 100 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde tamamen taş bir köprü. Altından da Gediz çayı akıyor. O görmüş olduğunuz demin barajda, Demirköprü Barajı'ndan da bu su besleniyor arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Ben burada çok fazla kamp yapmaya geldim. Eski videolarımda burayı çok görürsünüz. Yani özellikle şelalenin orada birçok defa kamp yaptım. O yüzden buranın bende yeri ayrıdır. Çok keyifli bir yerdir. Tavsiye ederim. Gelin görün burayı. Bakın ben şimdi size drone görüntülerinden burayı göstereyim. Ne demek istediğimi anlayın.
Şimdi Kız Köprüsü'nü gördük. Burada zamanımızı geçirdik. İnsanlar bu arada gelmeye başladı. Bir tane düğün fotoğrafçısı geldi. Gelin damatla birlikte. Bir de normal gezmeye gelen insanlar oldu. Şimdi arkadaşlar buradan şelale tarafına ve uçurum tarafına gireceğiz. Oraları mutlaka görmenizi istiyorum sizden. Aman kuzum benim, kaçma kaçma kaçma. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok mu korkaksın sen? Bayılıyorum buranın yoluna ya. Baksanıza şu güzelliğe. Bu Salihli, Manisa, özellikle Salihli gerçekten arkadaşlar tarih açısından, tarihsel zenginlik açısından inanılmaz dolu. Her tarafından tarih fışkırıyor resmen ya. Çok ilginç. Şimdi kış geliyor artık yavaş yavaş. Burada yine kampım olur. Buraya kamp yapmaya gelirim. Çok keyifli çünkü burası. Tam uçurumun dibinde kamp yapmak inanılmaz güzel. O yüzden seviyorum burayı. Şimdi şöyle, bunun da bir bilgisini vereyim arkadaşlar. Normalde buralarda kamp yapmak yasak. Akşamları özellikle Jeopark'ın güvenliği buralarda devriye atıyor. Sadece buraya özel buranın güvenliği var. Gece her saat başı buralarda mutlaka devriye atıyor. O yüzden burada ateş yakmanız, işte alkol tüketmeniz, belli bir saatte böyle uygunsuz hareketler yapmanız kesinlikle affedilmiyor. Yani direkt olarak cezanızı kesiyorlar arkadaşlar, bilginiz olsun. Bakın Ölü Bedenler Gölü burası. Yani neden böyle bir şey demişler bilmiyorum ama tahminim burası bir bataklık arkadaşlar. Yani Ölü Bedenler dediği muhtemelen o. Bildiğiniz bataklık yani burası. Burayı drone ile çekeriz. Şimdi şelale tarafına doğru bir gidelim. Çünkü burada çok fazla görecek bir şey yok ne yazık ki. Evet arkadaşlar, şelale tarafına geldim. Şimdi bakın, şöyle göstereyim size. Bunlar yine hep volkanik kalıntılar, görüyor musunuz? Hatta şuradan inelim. Burada şelale hemen aşağı tarafta yer alıyor. Burası böyle bir çit çevirmişler buraya, göğe. İnsanlar düşmesin diye ama çok bir efektif değil. Şelale şu aşağı tarafta ağaçların altında kalıyor. Birazdan drone görüntüleriyle göstereceğim zaten size. Buranın böyle güzel bir kanyon manzarası var. Dediğim gibi belediye bakın buraya böyle bir çit çekmiş. Ki insanlar aşağı sarkmasın diye. Zamanında şu alttan dolanıp bakın ta şu kayanın ucuna girerdik. Şimdi ne yazık ki yemiyor arkadaşlar. Kamp yerimiz de karşıda. Birazdan oraya da gideceğim.
Adala Su Üstü Şelalesi de böyle arkadaşlar. Ya gerçekten güzel bir yer ya. Yani doğası çok güzel. Burayı mutlaka gelip görmelisiniz. Hatta bakın şuraya gelin, kurun hamağınızı. Mis gibi, paşalar gibi böyle serin serin hamak kampı yapın. Şimdi karşı uçurum tarafına bir gideceğim. Oranın ortamını göstereceğim size. Ondan sonra artık aşağıya Adala Hermos Kanyonu'na da ineceğim. Orayı da gösterdikten sonra artık yola çıkacağım. Çünkü neden? Artık güneş batıyor arkadaşlar. Çok zaman kaybettik. Ayak izini de bulamadık zaten. Şimdi gidelim bakalım bir uçurum tarafına. Orayı da göstereyim size. Bu uçurum tarafına geçiş çok kolay. Zaten bu gördüğünüz toprak yolun sonu şelale. Şelaleye gelmeden hemen 20-30 metre geride bakın şuradan şöyle bir aşağıya patika iniyor. Bu gördüğünüz patikadan indiğinizde sizi dereden karşıya geçirecek. İşte buradan. Oba. Oo. Vallahi geçtik. Bu dereden geçtikten sonra arkadaşlar hemen normal yolu takip ettiğinizde zaten burası kumluk. Şu gördüğünüz ormana ulaşıyorsunuz. Of, bayağı çöpler dağılmış. Bakar mısınız? Çöp kutusu var ama dağılmış. Genelde bunları hayvanlar dağıtıyor arkadaşlar, ne yazık ki gece. Şimdi biz buraya her geldiğimizde ben, arkadaşlarım olsun, buradan ilerliyoruz. Hatta bakın şu ortadan ilerliyoruz. Yani şuradan. Burası artık çünkü araç yolu oldu. Böyle geliyoruz. Tam buraya arkadaşlar kuruluyoruz. Bakın bu alana. Uçurumun dibine. Görüyor musunuz manzarayı? Manzaranın güzelliğini. Tam şelalenin dibinde. Burası hem düzlük hem de çok güzel manzara. Eğer aşağı şelaleye inmeyi isterseniz de bakın şuradan şöyle inip şuradan aşağı iniyorsunuz ama yolu inanılmaz zorlu. Onu baştan söyleyeyim. Baya zorlu yani. Demin karşıdaydık. Şimdi şelalenin bu tarafındayız. Hadi zaman kaybetmeden Hermos Kanyonu'na doğru, Adala Kanyonu'na doğru devam edelim. Bir de orayı göstereyim size. Ondan sonra günü noktalayayım. Uava! Aslında buradaki parkurları hiç keşfe gelmedim. Bir gün şöyle gelip buradaki parkurları keşfetmek lazım ekiple. Keyifli olabilir. Hadi bu sefer dereden geçmeyelim, eski yoldan gidelim. Şu eski yolu da göstereyim size. Genelde insanlar burayı kullanmıyor. Bakın aslında burası da kamp için inanılmaz müsait. Yani full gölge. Daha az bilinen, daha az kullanılan bir yer. Şimdi burası köprünün oraya çıkacak. Vah. Şurada bir iki tane ev vardı yaşayan. Hala yaşıyorlar mı bilmiyorum ama çok güzel yerleri. İsterdim burada yaşamayı. Yani yerimin burada olmasını. Bakar mısınız? Evet, yaşıyorlar hala. Ne kadar güzel ya. Vallahi şahane. Soldan giderseniz arkadaşlar Adala'nın merkezine gidersiniz. Ama bakın direkt böyle karşıya doğru devam ederseniz Adala Volkanik Kanyonu'na doğru devam edersiniz. Hatta buraya tabelalar koymuşlar bakın. Adala Volkanik Kanyon. Şurası bir futbol sahası. Eskiden çok daha kötü durumdaydı ama şimdi birazcık böyle sanki iyileştirmişler gibi geldi bana ama bilemedim.
Çocuklar top oynuyor zaten. Tam olarak kanyonun girişi burası. Bakın hatta şöyle iç kısımdan gideyim. Hop. Su tabi bayağı çekilmiş, bayağı azalmış burada. Eskiden çok daha yüksekti. Şöyle insanları rahatsız etmeden. Bu taraflarda kamp yapmanız yani yapabilirsiniz ama ta en sonlara doğru. Yani bu ilk girişte falan birincisi jandarma müsaade etmez. Ama keyiflik gelirsiniz buraya. Yürüyüşünüzü yaparsınız, gezersiniz. Bayağı güzeldir ama çok çekilmiş ya su. Oh. Bakar mısınız şu kayaçlara? Hepsi volkanik. Ama şöyle söyleyeyim, karavanınızla burada kamp yapabilirsiniz mesela. Çadır değil ama karavanla konaklayabilirsiniz. Ona pek bir şey demiyorlar. Bakar mısınız güzelliğe? Şimdi birazdan, bu arada çok rüzgar var. Ama bir drone kaldıracağım. Orada birazcık daha net görürüz kanyonu. Kanyonun sonuna doğru gidiyorum ben. Hani o tarafa kadar yolu göstereyim size. Aslında kanyonun sonu değil. Kanyon daha devam ediyor. Yani demin işte o şelalenin aktığı yere kadar olan kısımda kanyon sonlanıyor. Ondan sonra yukarıda dere şeklinde devam ediyor. Şu sonunda çok güzel bir yer vardı. Bilerek sonuna doğru devam ediyorum. Bakalım hala duruyor mu? Evet. Kanyonun bence en heybetli yeri burası. Şimdi göreceksiniz. Şöyle kanyona doğru bir ilerleyelim. Bakın. Burasının manzarasını her zaman çok sevmişimdir. Ama su bayağı çekilmiş. Bakın normalde hep buralar böyle su oluyordu. Şimdi çekilmiş bayağı. Çok güzel değil mi ya? Vallahi çok güzel görünüyor ya.
Nasıl buldunuz Adala Kanyonu'nu? Çok güzel değil mi? Gerçekten buranın çok böyle mistik havası var. Sizi de Adala Kanyonu'nun en güzel yerine getirdim. Videoyu takip ederek nereye geleceğinizi artık çok iyi biliyorsunuz. Lütfen buraya geldiğinizde nereye giderseniz gidin, sadece buraya değil, gittiğiniz yeri lütfen temiz bırakın. Arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım izlemiş olduğunuz içerikten keyif almışsınızdır. Sizlere her bölümde farklı yerleri göstermeye çalışıyorum. Görmediğiniz, bilmediğiniz yerlere gitmeye çalışıyorum. İçerik üretmeye çalışıyorum. Sizler de bu emeğimin karşılığını kanalı takip ederek, abone olarak, kanala katılla destek vererek, videoları beğenerek ve yorum yaparak verebilirsiniz. Şimdiden destek veren vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşeceğiz. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.